Sevgili Sesil Beatriz Kalaycıyan, atölyeni bizlere açtığın için çok teşekkür ederiz. Öncelikle seni yakından tanımak isteriz. Heykel okumaya nasıl karar verdin? Heykel hayatına nasıl girdi? Öncelikle hoş geldiniz siz de. Ben de çok memnun oldum sizi tanıdığıma. Aslında heykel okumaya, ilk güzel sanatlar okumaya hani böyle çocuk yaşta karar verdim. Ve ona yönelik hani hazırlandım sınavlarda. Fakat okula girmeden hangi bölümü seçeceğim hakkında çok bir fikrim yoktu. Güzel sanatlar sınavlarına hazırlandım. Mimar Sinan'ı kazandığımda aslında ilk tekstil bölümü okumayı planlıyordum. Tasarım yaparım diyordum. Çünkü heykeli tanımıyordum. Mimar Sinan'ı kazandığımda ama tekstili değil, geleneksel Türk-el sanatlarıyla endüstri ürünleri tasarımlarını, o iki bölümü kazanmıştım. Hani bir okula gireyim, hani bir sene okuyayım, ondan sonra geçiş yaparım diye düşünmüştüm. Ama okula girince aslında bölümleri yakından tanıma imkanım oldu. Hatta o sene heykel bölümü tadilattaydı. Ve bazı atölyeler okulun rıhtımındaydı. Hani biz de öğlen rıhtıma gittiğimizde öğrencilerin orada yutonkla bir şeyler oyduğunu görüp ben de bir ucundan kenarından bir şeyler yontmaya başladım. Sonra bir baktım kendi bölüm derslerime girmiyorum. Gidip böyle rıhtımda yutonk oymaya devam ediyordum. Ve ben dedim ki evet sınava tekrar gireceğim. Fakat ben tekstil tercih etmeyeceğim. 3 boyutlu bir şeyler yapmak beni çok çok mutlu etti. Ben heykel okumalıyım dedim. Ve o şekilde tekrar sınava girdim. Ve ikinci sene, yani 2 sene 1. sınıf okudum aslında. Ama hani olsun güzel bir deneyimdi. Ve o İyi şekilde aynen yani o da böyle şeydi. İlk sene zaten temel sanat eğitimi alıyorsunuz. Ortak ders oluyor. Orada böyle hani deseniniz daha çok gelişiyor. Kompozisyon kurmayı öğreniyorsunuz. İkinci sene tekrar heykel bölümünde 1. sınıfa başladığımda direkt aslında atölye eğitiminden başladım. O da benim için yani arkadaşlarıma nazaran benimle aynı dönemde giren onlara nazaran ben daha çok atölyede vakit geçiriyordum. Aslında yani biz sınavlara hazırlanıyoruz, yetenek sınavlarına. Güzel sanatları tercih ediyoruz ama hangi bölümü okuyacağımızı önceden bir deneyimimiz olmadığı için hani karar veremiyoruz. Bu benim için aslında süreci uzatsam da bence en sağlıklı olanıydı. Yani iyi ki de öyle olmuş diyorum. Hani iyi ki de ilk sene tekstili kazanamamışım. Okula girip orada heykel bölümünü görmüşüm. Ve hani 3 boyutlu ifade alanını ben kendime daha yakın buldum. Hani 3 boyutlu bir şeyler yapmayı çok çok sevdim. O şekilde karar verdim. Peki, Mimar Sinan heykel bölümünü birincilikte bitirdikten sonra yine aynı bölümde yüksek lisans ve sanatta yeterlilik yapmışsın. Bu süreç seni hayata nasıl hazırladı? Şimdi aslında akademik süreci de çok sevdim. Hani akademik eğitim sürecini de çok sevdim. Çünkü zaten hani lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterlilik hani çok uzun yıllara yayılan bir eğitim. O yüzden ben bayağı uzun bir öğrencilik hayatım oldu. Ama tabii ki hani devamlı böyle okula gitmiyorsunuz. Daha çok proje araştırması yapıyorsunuz. Bir müddet sonra kendi atölyeniz oluyor. Kendi atölyenizde üretimlerinize devam ediyorsunuz. Ama bakınca aslında uzun bir süre bir eğitim sürecim oldu. Akademik araştırma, özellikle tez yazma aslında beni çok besleyen bir şey. Şimdi mesela yazacak tezim kalmadı. Hani diyorum kendim nasıl bir yön vereceğim acaba? Çünkü şöyle bir şey, ben her seferinde bunu çok keskin bir şekilde hissettim. Mesela yüksek lisansa başladığımda, yani lisanstan mezun oldum. Yüksek lisansa başladığımdaki çalışmalarım, sanata bakış açımla o tezi teslim ettiğim zaman, çünkü bir sürü araştırma yapıyorsunuz tez için. Ve bizim aslında sadece tez de değil, eser metni oluyor. Yani bir konu seçiyorsunuz, o konuyla ilgili bir araştırma ve metin hazırlıyorsunuz ve o kapsamda aslında kendi özgün çalışmalarınızı yapıyorsunuz. Hani bu yüzden de aslında o okuduğunuz, araştırdığınız, gördüğünüz bütün o deneyim bir şekilde kendi kişisel aslında o serginizi, bitirme projesi serginizi
oluşturmaya çok büyük bir fayda sağlıyor. O yüzden ben bu akademik süreci hep böyle şey olarak gördüm. Başladığım anda o eğitim bitirdiğim anda hep bende böyle büyük kırılmalar oldu. Hani hep başka bir şekilde bakmaya başladım. Hani beni çok besledi. Hani o yüzden de aslında çok memnunum. Yani hep böyle şey derim. Hani lisansı bitiren master'ı yapayım mı ya da master'ı bitiren doktora yapayım mı dediklerinde hani sizi çok besleyen bir süreç. Hani bir şekilde çünkü sizi itiyor bu. Hani rutin hayatında bazen hani insanlar böyle üretime, atölyeye çok kapandığı için belki o kuramsal boyutu vakit ayıramayan sanatçılar olabiliyor. Öyle olmasa adına yani tez bir şekilde itiyor ama tabii kişi kendi kendine de yapabilir. O yüzden aslında memnunum ben hani uzun öğrencilik hayatımdan. Peki. Kimlerle çalıştın? Hangi hocaların atölyelerinde? Şimdi çok uzun olduğu için aslında Mimar Sinan Heykel bölümündeki bütün hocalarla çalıştım diyebilirim. İlk ben lisansta çamur atölyesindeyken o zaman Ferit Özşen çamur atölyesinin hocasıydı. Onun atölyesindeydim. Ondan sonra uygulama atölyesi 2. sınıfta seçiyorduk. Hani o çamur hep zaten 4 sene boyunca devam ediyor. Ama branşlaşma uygulama 2. sınıfta başlıyor. Onda mesela lisansta takı ve küçük heykel atölyesini seçmiştim. Vedat Soma'ydı hocam. O Rahmi Aksungur hocam oldu. Heykel çevre dersi aldım. Lisansta da, yüksek lisansta da sanatta yeterlilikte de vardı. Meriç Hızal'a yetişemedim. Yani ben morfoloji aldım. Tamam hatırladım. Yani çok uzun çünkü. Yüksek lisansta ise mesela ben takı ve küçük heykel atölyesindeyken hani çok takı yapmıyordum. Aslında farklı malzemelerle vücuda giyilir takılar ya da küçük heykeller yapıyordum. Ve orada da hani o klasik malzeme değil işte doğadan bulduğum parçalarla bu lisansta onun sinyallerini verince benim bu farklı malzemeye yönelmem. Dedim ki ben yüksek lisansta da uygulama atölyesi olarak hani ortak derslerin dışında ahşap seçeyim dedim. Ahşap atölyesinde çalıştım. Fatma Kürek zaten benim hem ahşap hocam oldu hem çamurda oldu. Yüksek lisans ve sanatta yeterlilikteki tez danışmanım oldu. Sanatta yeterlilikte de uygulama atölyesi olarak metal seçtim. Bülent Çınar'dı o zaman hocam. Şimdi düşünüyorum inşallah Ömer hocam var benim, Ömer Yavuz o. Hatta benim lisansta başladığımdan beri o da asistandı. Sonra hep tezlerimde danışmanım, jürim oldu. Hani onun da böyle çok severim. Emeği büyük. Peki. Heykellerini yaparken nelerden ilham alırsın? Senin sanatın neler besler? Şimdi aslında çok şeyden beslenirim. Hep dönemsel olarak da değişebiliyor. Ama şöyle söyleyebilirim, daha çok böyle son döneme göre baktığımda aslında otobiyografik referanslar böyle işlerimde kullanıyorum. Çünkü benim genel aslında yönelimim beden temsili ama bu tam beden gibi de değil. Ve aslında beden temsilini tercih etme nedeni hep böyle eğitim hayatımda o konuya odaklandım. Kimlik inşası üzerine bir sorgulama yapıyorum. Burada ele aldığım referanslar hani değişebiliyor. Ama böyle merkezde olan hani otobiyografik referanslar, hani geleneksel kodlar, ikonografi, sanat tarihinden yaptığım alıntılamalar. Hani ama mesela bu verdiğim örnekler hani beslemeden ziyade aslında işlerimde bir şekilde onları kullanıyorum, hani yorumluyorum. Çünkü aslında mesela yaygın anlatılar, baskın anlatılar. Çünkü kimlik inşasına dair bir eleştiri yaparken hani o ikonografiyi ele alarak aslında eleştirimi kullanmak için bir araç oluyor orada. Hani ikonografik referanslar diyeyim. Ama böyle hani besleme olarak da baktığımda yani işlerimde bu saydıklarımı görebilirsiniz.
yani her döneme bakıyorum. Dediğim gibi uzun bir öğrencilik hayatı olduğu için yani böyle antik dönemden de etkilendiğim oluyor. Güncel takip ettiğim sanatçılar da oluyor. Bu ile plastik sanatlar olmasına gerek yok. Mesela bu son dönem çalışmalarımın fikirleri 2019 gibi oluştu. Mesela o zaman beni etkileyen böyle sinemada Parayanov diye bir yönetmenle hani tanıştım diyeyim. O Narın Rengi'ydi sanırım, böyle izlemiştim. Mesela oradaki o dil, o ikonografik dil, o temsili dil çok hoşuma gitmişti. Sinema bambaşka bir alan. Ama yani orada hiç konuşma yok. Hep enstantaneler kuruyor ve kültürel birçok farklı ögeyi bir noktada harmanlıyor. Mesela bir aslında sinema filmi beni çok besledi diyebilirim. Hani o yüzden Birçok şey var birçok aslında. şeyden böyle beslenerek ilerliyorum. Daha nerelere gider bilmiyorum. Peki. Mezun olur olmaz çok önemli sergilere ve etkinliklere katılmışsın. Eserlerin bugüne kadar da Türkiye'deki çok önemli koleksiyonlara girmiş. Hakikaten çok özel koleksiyonlar. Teşekkürler. Bu başarının altında yatan sırlar nelerdir? İyi gidiyorsun heykel Ha. konusunda. Şimdi böyle daha böyle hep böyle bir yolum var çok diyorum. Biraz böyle didişen bir tipim sanırım. Hani ama evet, yani gerçekten güzel projelerin içinde yer almak sizi çok motive ediyor. Çünkü böyle biraz tuhaf bir süreç. Atölyeye kapanıyorsunuz, üretiyorsunuz ama bazı noktalarda da böyle bunları ben bir yerlerde paylaşmalıyım hani deyince aslında hani birçok farklı psikolojik durumu aynı anda böyle yaşıyorsunuz. Hani o yüzden de evet, güzel projelerde yer almak, güzel birliktelikler kurmak çok önemli, çok etkili. Hem sanatçının aslında görünebilirliği açısından, ulaşabilirliği açısından hem de aslında motive oluyorsunuz. Hani aynı zamanda tabii ki güzel, hani güzel demeyeyim, hani iyi nitelikli koleksiyonerlerle bir paydada buluşmak, o da çok motive edici bir şey. Ama mesela siz çalışırken bunların hiçbirini düşünmüyorsunuz. Hani mesela ben böyle hep dönüştürmeyi severim, birçok şeyden beslenmeyi severim. Farklı farklı dönemlerde bazen diyorum çok mu yayıldığım oluyor. Ama yani kendimi tekrar etmek, hani bu şey demek değil. Ben böyle yapıyorum ve çok mükemmel sonuçlar çıkıyor değil. Hani kendi içinde böyle nacizane diyelim ki bir seriye başladım. O seriyi devam ederken kendi içinde o seriyi bile daha nasıl dönüştürebilirim? Bu kuramsal da olabiliyor, plastik de olabiliyor. İkisi aynı anda oluyor zaten. Hani tamam, bu seriyle ilgili ben bunları söyledim ama daha ne söz söyleyebilirim? Ya da bunu bu şekilde form olarak yorumladım, daha ne yapabilirim? Yani hep bu sorgulama aslında böyle yenilendiğimi hissediyorum. Yani bu tamamen hep böyle kendi kişisel, hani psikolojik duygum. Hani dışarıya ne çıkıyor, ne yansıyor ya da ne kadar birileri tarafından beğeniliyor, takdir görüyor, onları düşünmüyorsunuz. Yenilenmeyi seviyorum. O yüzden hani birçok şeyden besleniyorum, birçok farklı materyal deniyorum, birçok farklı fikirde hani fikri ele alıp sorguluyorum. Hani çünkü hepsinin aslında önemli noktası söylediği söz. Yani o geliştirme aşamasındayım hep diyeyim. Yani hep böyle yenileneyim ve kendimi tekrar etmeyeyim. O da böyle mutlu ediyor beni. Heykellerinde çok farklı malzemeler kullandığını görüyoruz. Poliüretan, polyester, porselen, kompozit, mine ve daha birçok şey. Hangi malzemeyi kullanacağına nasıl karar veriyorsun? Şimdi ilk başta farklı materyaller denemeyi böyle sevdiğim, hani dedim ya, bir huyum var. Hani o beni böyle yenilendiğimi hissediyorum. O yüzden hepsi yeni bir serüven gibi geliyor. Bir o dürtümü tatmin etmek için birçok farklı malzeme deniyorum. Ama şöyle bir şey de var. Hani ilk başta çalışmamızın bir, hani çıkardığımız eserin bir metni, bir sözü oluyor. Hani onu bir plastik bir şeye döküyorsunuz ve o nasıl bir malzeme olmalı ve o malzemenin doğası,
rengi, her şeyle aslında o söylediğiniz sözü desteklemesi gerekiyor. Ben hani malzemeyi tercih ederken daha çok bu çerçeve üzerinde düşünüyorum. Yani orada bir noktada işte kemiksi bir yapısı olacaksa, çok ince bir şey olacaksa, işte mesela porselene yöneliyorum. Aynı zamanda tabii teknik şeylerle de hangi tasarım, hangi materyalle daha sağlıklı çıkar, onu da düşünüyorum. Ama böyle beni en böyle nasıl diyeyim, temel kıstası aslında söylemek istediğim sözü hangi malzeme daha net bir şekilde izleyiciye verir. O şekilde hani davranıyorum. Hani o yüzden evet, çoğunlukla aslında çamur çalışıyorum. Kalıbını alıp poliüretan, kompozit, polyester, hemen hemen birbiriyle yakın malzemeler, aynı bazdalar. Onların dökümü yapılıyor ama içlerine mesela eklemek istediğim detayları farklı şekilde, diyelim ki pirinçten, işte gümüşten ya da daha değerli materyallerden yaparak hani bir aslında çalışmanın içinde birçok farklı malzemeyi de aynı anda kullanıyorum. Porselen, ilk seramikle başladım. Sonra porselen daha yeni bir süreç benim için. Ama aslında çok da sevdiğim, çünkü çamurda çalıştığım gibi fırınlayabiliyorum ve çok kemiksi, mesela renk girmeyi çok sevmiyorum o malzemede. Çamurun kendisini sadece şeffaf bir sıvla kullanmayı tercih ediyorum. O kemiksilik, o donukluk beni hani etkiliyor. Bir de hani mine dediniz, mine ya da başka değerli kuyumculuğa dair materyalleri de kullanıyorum çalışmalarımda. Bunu böyle ben ayrı bir parantez açmak istedim. Çünkü hani o hani teknik zorunluluktan yaptığım bir şey değil. Aslında benimle çok böyle paslaşan bir hikayesi var. O da mesela ben uzun bir müddet aslında kapalı çarşıda böyle kuyumculuk sektöründe de böyle çalıştım. Bu benim için böyle, evet, aslında sonra dönüp bakınca şimdi oradan da farklı bir disiplin elde ettiğimi düşünüyorum. Ama benim için de çok sancılı böyle bir süreçti. Şimdi kuyumculuk, aslında ben Ermeniyim ve kuyumculuk Ermeni kültürüyle, yani ben bunun, belki siz farkında olmasanız da, bunun baskısını bir şekilde ben öğrenciliğime başladığım andan beri hep yaşadım. Yani benim bu zanaat benim kültürümde baskın olarak yapılan bir zanaat. Ve bu böyle bir etiket gibiydi. Heykele de mesela girdiğimde, takı ve küçük heykel atölyesi, evet orada çok başka şeyler yaptım ama hani çevreden beklenen, aslında evet ben heykel yapmak istiyordum, heykeltıraş olmak istiyorum ama hani senin bak cemaatin, hani senin kültüründe olan bir şey bu zanaat, hani kuyumcu olabilirsin. Bunu insanlar aslında çok pozitif bir şekilde söylese de bu benim için aslında çok farkında olmadan bir baskı böyle yaratmıştı. O da böyle bir yara olmuştu bende. Ama yine de uzun süre o piyasada böyle çalıştım. Ama hep böyle özgün çalışmalarımdan böyle ayrı tuttum. Hani öyle baskı yaratmış ki bende psikolojik olarak hep o dalı kendimden uzaklaştırma gibi bir tuhaf bir psikolojiye girmiştim. Ama son dönem çalışmalarımda hani dedim ki bu benim aslında hakim olduğum başka bir alan. Hani ben buna da aşinayım ve bu alanı da ben neden kendi özgün çalışmalarımda hani eleştirel bir noktada neden kullanmayayım? Öyle bir şeye dönüştüğü için şimdi ben o dalla da barıştım. O yüzden ona ayrı bir parantez açmak istiyorum. Çünkü hani eleştirel bir şey söylemek istiyorum o çalışmada. Ama değerli bir şey kullanarak, hani küçük bir detay da olsa, hani o değerli olanı altında bir eleştiri yaparak hem ironik yaklaşabiliyorum. Bu yüzden de aslında o malzemeyi seçmemin bende işlerimin metniyle çok paslaştığını düşünüyorum. Onlar ayrı bir özel bir yeri var benim için.
Peki bize heykel oluşturma aşamalarını anlatabilir misin? Çünkü sen farklı malzemelerle çalıştığın için Evet. farklı aşamaların vardır Tabii. mutlaka. Her birinin farklı ama hepsinin ortak noktası. Sanırım önce desen çiziyorsun Tabii. değil mi? İlk başta bir desen çalışması oluyor. Böyle bir eskizlerim oluyor. Buradan görünüyor mu bilmiyorum. Mesela yeni yapacağım çalışmalarda bu yeni başlayacağımın mesela eskizlerini böyle astım. İlk bir kabaca bir eskiz yapıyorum. Genellikle de eskizlerime sadık kalıyorum. Yani tabii yaparken bazen spontan değişebiliyor. Bazı durumlarda eskizden sonra işin maketini de bir yaptığım oluyor. Ama mesela uygulama aşaması, tamam karar verdim. Mesela değişiyor. Diyelim ki örnek olarak şey gösterebilirim size. Benim bu ayakkabı ve ayakkabı figürüyle ilgili çalışmalarım var. Şimdi onları iki farklı materyalden yapıyorum. Biri porselen. O zaten tamamıyla porselen çamurundan o formu şekillendirip hani direkt fırınlanıyor. Ama poliüretandan çalıştığım biraz daha aşamalı oluyor. Mesela diyelim ki bu da böyle bir çeşit bir çamur malzemesi. Daha kalıptan yeni çıkardım. O yüzden bayağı böyle bir şekil verilecek yüzeyleri var. Mesela bu benim ana modelim. Bir çeşit bir çamur, plastirin tarzı bir malzeme. Bununla forma ben şekil veriyorum. Yani gerekli işte eklemeler ne yapacaksam, mesela işte parmak ekleyeceksem parmakları ekliyorum. Hani bu değişiyor. Yani bu benim modelleme çamurum. Bununla ben bir formu oluşturuyorum. Tamam bu artık form oluştu dediğimde bunun kalıbını alıyoruz. Yani silikon kalıbını alıyoruz. Ondan sonra sert dayanıklı bir malzeme döküyoruz. Bu tabii daha yapım aşamasında olduğu için bunun kalıbı alınmadı ama kalıbı alınmış mesela bir şeyim var. Bu mesela o ayakkabılardan dökülmüş olan bir parça. Bunu böyle polyester döküldü. Döküldükten sonra tabii ki bir işlemden yine geçiyor. İşte yüzeyi düzeltiliyor. Eklemeler yapacaksam. Çünkü ben işlerime böyle parça parça çok şey ekleyerek gidiyorum. Mesela bu form bittikten sonra işte buna genelde ben yastık üzerinde sergiliyorum. Yine aynı şekilde çamurdan yastığımı yapıyorum. Bütün parçaları işte çiçeği neyse artık hepsini ayrı ayrı çalışıp sert malzemeden döküp pürüzsüz hale getirip hepsini sonra birleştiriyorum. Ardından işte renklendirme aşaması geçiyor. Eğer ufak metal dokunuşlarda yapacaksam, o hani dedim ya kuyumculuğa dair şeyler, onları çok minimal kullanıyorum zaten. Onları apayrı çalışıyorum. Hatta bazen ayrı bir iş kolu olduğu için hani diyelim ki orada işte üstü yakutlu bir işim vardı mesela. Onu gidip kapalı çarşıda yaptırıyordum. Yani hepsini sonra birleştirip öyle iş ortaya çıkıyor. İlk serin olan kültür inşası üzerine bir hikaye hem sanat tarihi hem de yakın çevrene ait geleneklere dair çok şey anlatıyor. Bu serinin hikayesini senden dinleyebilir miyiz? Tabii. Aslında hep dediğim temel beslendiğim şey otobiyografik referanslar ve hani kimlik inşasına dair bir sorgulama yaparken aslında kendimden yola çıkıyordum. O yüzden de aslında bu seri benim de merkezi noktada çocuk figürleri. Hani çocuk figürlerinin biraz daha dönüşmüş hali ni görüyoruz. Burada mesela hani çocuk aslında bebekliğin tersine bireyin toplumsal bir aktör olarak şekillendiği sürecin başlangıcı bu dönem. O yüzden ben o döneme odaklanıyorum. Ve o döneme dair ilk başladığım benim bu seride benim kendi çocukluk dönemimde giydiğim, anneannem saklamış ayakkabılar, kıyafetler, bunları model alarak aslında bir figür temsili yapıyorum. Yani o kıyafetler aracılığıyla o bedenleri ama böyle kayıp, eksik, içi boş bir şekilde hani sembolize ediyorum. Bu dönemle başlayan işte ama ondan sonra daha başka
verilerle de böyle genişleyen aslında böyle çok ayaklı bir seri diyebilirim. Dediğim gibi ikonografiden de birçok eleman kullandığım için kurguladığım natürmortlu çalışmalarda bu serinin bir alt ayağı olan yine birçok böyle natürmort elemanları sanat tarihine göndermeler de görüyoruz. Ama genel olarak hani bireyin toplum içinde aslında şekillendiğine dair ve özellikle böyle kadın bedeni, cinsiyetçi söylemlere yönelik hani bir eleştiri içeren bir aslında yönelimle oluşmuş bir proje. Bedenin bir kısmı olmayan ayakkabılarıyla öne çıkan heykeller gerçekten çok etkileyici. Ayakkabının bir sanat nesnesi olması konusunda neler söyleyebilirsin? Şimdi ilk benim zaten çalışmaya başladığım bu serideki ayakkabılarım yani anneannemin sakladığı benim ve annemin aynı yaş aralığında giydiğimiz çocukluk ayakkabılarıydı. Hani onları alarak dönüştürdüm ama yani o ayakkabıları almadım tabii. Onların görselini referans alarak diyeyim. Ama uzuvlarla birleştiren böyle hibrit bir form oluşturdum. O aslında bedeni sembolize ediyor. Çünkü ayakkabı hani sanki o bir kişinin bastığı ve mevcudiyetini hissettiği yer. Aslında o yüzden o ayakkabı değil benim için. Hani bir beden. Ama mesela içi boş ayakkabılar, içi boş elbiseler kullanıyorum. Çünkü orada bir portre yok ve portre olmayarak aslında o beden o içi boş ayakkabı aracılığıyla böyle bir o tamamlanmamış, ben olamamış o eksik duygusunu veriyor. O yüzden o ayakkabılar aslında benim için hani bastığım yer ve ben buradayım diyen bir beden temsili bir nevi. Her ne kadar beden olmasa da. Evet. Kara tarih anlatıları üzerine bir yorumlama, ötekini görünür kılmak serinde natürmortlarım içerisindeki bazı uzuvlarla yaptığım kompozisyonlar sanat tarihindeki kadın bedenli temsilleri üzerine bir sorgulama yapıyor değil mi? Evet, yani benim zaten genel yönelimim bu. Yani o bir önceki bahsettiğim o ayakkabılı, içi boş elbiseli figürlerde de aslında hani otobiyografik bir şey. Ben hani bir kız çocuğu olarak toplum içinde, gelenekleri içinde o şekillenirken ne oluyor, nelere maruz kalıyor, neyi içselleştiriyor, neyi reddediyor gibi zaten sorular soruyor. O yüzden de evet yine hep bir cinsiyetçi söylemlere, kadın bedeni üzerine bir sorgulamayı içeren böyle genel bir yaklaşımım var. Natürmortlu seride ise natürmortun benim için şöyle bir özelliği var. Tabii her natürmort değil ama bu ihtişamlı, nadide bitkilerin, hayvanların, değerli eşyaların resmedildiği natürmortlar aslında benim referans aldığım alan. Çünkü orada o diyelim ki nesli tükenen hani o ölü hayvanlar ve değerli eşyaların resmedildiği natürmortlar aslında iktidarı sembolize eden bir araç. O öteki olarak hani konumlanan o nesnelerle o egemen anlayış kendi gücünü pekiştiriyor. Yani ben bu fikirden yola çıktım ve kendi aslında natürmortlarımı kurguladım. O yüzden merkezlerinde yine beden var ama parçalı sadece uzuvlarla. Hep eksik çünkü vücut parçaları kullanmak benim genel böyle yönelimim. Hani eksik uzuvlarla natürmortlar kuruyorum. O da kadın bedeni temsili üzerine hani vücudu parçalara ayırarak bir portre olmadan aslında o ataerkil bakışı böyle eleştiren bir yaklaşım oluyor. O da böyle bir seri. Aslında hepsi birbiriyle bir noktada birleşiyor. Hani bütün serilerim hani diyebilirim. Peki. Aynı zamanda el ve göğüs temsili arasındaki ilişkiyle örtünme adı altında kadını erotik bir nesneye indirgeyen anlayışı bozmaya başlıyorsun değil mi? Evet. O da yine bu natürmort serilerimde ki bu arada o şeyi atlamayı unuttum. Natürmort serilerim benim çok ince detaylı olduğu için porselen çalışıyorum onlara. Yani şimdi bakıyorum hepsi porselen aslında. O detayı atlamayı böyle unuttum, söylemek istedim. Natürmort'ta zaten bir ötekinin temsiliyle
aslında egemen kimliği sembolize ediyor. Bir de o serinin içinde direkt sanat tarihinden belirli atıflarda bulunduğum yapıtlar var. Mesela Lady with Ermin var, Leonardo Vinci'nin. Mesela o resimlerin altındaki sembolik anlamları aslında alarak oradaki o cinsiyetçi söylemlere yönelik şifreleri çözmek. Ama yine de mesela benim yaptığım o çalışmada Lady with Ermin'in bir parodisi ve onu okuyabiliyorsunuz. O da aslında bu Natürmort serimin altında bir iki tane öyle işim var. Mesela o örtünme hareketi dediğimiz çok aslında görürüz o sanat tarihinde. Narin böyle el hareketiyle kadın bedenini aslında örterek yine de böyle cinsel bir obje mesajı veriyor resimler. Hani bunu eleştiren bir yaklaşımla ben ama daha böyle deforme ederek, daha abartarak bunları yapıyorum. Bu da işte o aslında yine sanat tarihine gönderme yaptığım serinin içinde direkt böyle yapıt parodileri diyebilirim. Peki. Eserlerindeki bitki kullanımının da ayrı bir anlamı var senin için sanırım. Bu Evet. konuda neler söyleyebilirsin? Hangi bitki neyi temsil ediyor senin için? Aynen. Bitki kullanımında evet, o natürmortlarda çünkü bitkiler, böcekler, hani o resimlerde hani bilirsiniz zaten öyle elemanlar vardır ama oradaki o elemanların her birinin aslında görünenin ötesinde başka sembolik anlamları vardır. Ve totalinde de aslında başka bir şey söylüyordu. Hani natürmort böyle bir şey var, yaklaşımı var. Ben o yaklaşımı ele aldım ama benim bitkilerimde şöyle bir şey var. Zaten cinsiyetçi söylemlere yönelik bir eleştiri üzerine kurgulandığı için böyle serilerim. Bitkiler aslında belladonna, Venüs kapanı gibi aslında botanikte kadın bedeniyle hani isimlendirilen çok güzel ama ölümcül zehirli bitkiler. Aslında hani o cinsiyetçi söylemlerin o her alanda hani botanik bilimde dahi örtük olarak var olduğunu işaret etmek için hani özellikle o bitkileri seçiyorum. Hani kompozisyonlarımda bu bitkilerle aslında çiçekli kompozisyonlar hani kuruyorum. Yani hayatın her alanında aslında bu ayrımcı söylemlerin varlığı ile ilgili bir mesaj veriyor diyeyim. Hangi bitkiler kullanıyorsun genelde? Özellikle belladonna güzel avrat olarak geçiyor. Çok güzel ama böyle en ölümcül böyle bitkilerden biriymiş. Yani bu şey gibi yani hani güzel ama işte kadın ve zararlı. O aslında mitlerin bir devamı gibi bir şey. Hani bitkilerde de yani o güzel avrat diyorlar ama aslında en ölümcül bitkilerden bir tanesi. Hani neden kadın ismiyle bağdaştırılıyor. Hani buna yönelik bir eleştiri olduğu için özellikle belladonna'yı çok kullanıyorum. Yani güzel avratotunu. Bir de Venüs kapanını çok kullanıyorum. Yani heykellerimde böyle ara ara yaptığım resimlerde de böyle çok kullanıyorum. Peki. Gelelim yastık altı hikayelerine. Bu serinin de çok özel.
Hı hı. Bu serinin hakkında neler söyleyebilirsin? Aslında bu seri şu ana kadar söylediğim bütün her şeyin toplamını ek olarak bir de yastık gibi bir konfor alanı içinde sergilenmesi var. Yine hani geleneğe ait, ikonografiye ait göstergeler kullanıyorum. Yine otobiyografik referanslar, yani kendi ayakkabılarımı mesela yaptığım oluyor. Yani bunların hepsi var ama teşhir alanı bir yastık. Yastık üzerinde, yani yastık formundan yapılmış bir heykel üzerinde onları sergiliyorum. Çünkü yastık hem benim için böyle çok sıcak, eve dair böyle bir konfor alanı verirken aslında aynı zamanda onun bir de teşhir alanı oluyor. Hani o yüzden iki anlamı var o yastıkların hani benim için. Yani hem eve dair böyle evcimen bir şeyken mesela işte dikenli bir yastık yaparak aslında hani örnek olarak verdim. Hani onu böyle bozabiliyorum. Aynı zamanda da işte o şey hani o bizim küçük konfor alanımızda dahi bütün o eleştirdiğim argümanları koyarak o küçük konfor alanımızda dahi aslında bu baskılara maruz kaldığımızı bir şekilde böyle işaret etmeye çalışıyor. O yüzden evet çok yani yastıklı çok iş yaptım. Peki. Sevgili Sesil, çok güzel de resim yapıyorsun. Teşekkür ederim. Resim senin için ne ifade ediyor? Hiçbir zaman saf olmadım, olmak da istemedim isimli resim serisi nasıl ortaya çıktı? Ya aslında benim tabii temel alanım heykel. Heykel yapıyorum. Ama o yaptığım serinin, o çocuk figürleri serisinin hani bir hikayesi var. Onu yaparken onunla eş zamanlı resim de yapmaya başladım. Aslında o serinin içinde hani olan böyle bir çalışma. Yine ikonografiden, özellikle İncil resimlemelerinden yola çıkarak onların tabii ki direkt net bir tanesi değil ama bir yorumlaması, bir parodisi diyebiliriz yaptığım resimler. Yine aynı böyle figürleri kullanıyorum. Ya yine aynı ortada merkezde bir çocuk figürü oluyor. Ama bu sefer de bunların mesela yüzü altın varakla kaplı. Hani diğer heykellerde gördüğünüz hani yüzü olmayan, içi boş elbiseyle sembolize edilen bir beden ya da işte içi boş sadece parmaklarıyla oluşturulmuş hibrit bir ayakkabı formunun aslında bir uzantısı yüzü altın varakla kaplı resim çocuklar bu gördüğünüz resimlerde. Cümle çok düşük oldu pardon. Altın varak benim kullanmamın nedeni zaten ikonografiden yola çıkıyorum. Ve altın aslında çok kullanılan bir şey. Ama yüzlerini kapatıyorum bunlarla. Hem aslında değerli olan o o geleneğe bir atıfta bulunduğu gibi aslında yüz nedir? Bizim ayırt edici, bizim kimliğimizi belirleyen şey. Ama o yüzün maskelenmesiyle aslında o bedenin yani hepimizin bir şablon olduğu fikrine bir gönderme yapıyor. O yüzden mesela hiçbirinin yüzü yok. Hepsinin yüzü altın varakla hani kaplanan birçok elemanı böyle beraber kurguladığım biraz böyle sürreal, böyle renkli böyle bir resimler. Bunları da böyle hani heykelden böyle yorulduğum zamanlar keyif alarak böyle yapıyorum. Bazı kullandığım temel karakterler var. Burada mesela evet İncil resimlerinden yola çıkıyorum ama eski aile albümündeki fotoğraflardan da yola çıkıyorum. Hepsini bir böyle harmanlıyorum diyebilirim. Burada küçük böyle kız çocuğu aslında benim anneannemin bir fotoğrafından yola çıkarak yaptığım bir şey. Ama burada birçok sembolik işte öge var. Yine böyle kendi kültürüme dair işte tavus kuşu gibi, nar ağacı gibi referansları da harmanlayıp aslında bir nevi tam minyatür de demeyeyim ama onun gibi kendi kurgumu yapıyorum. Ama mesela hepsi aynı kız çocuğu değil. Yine yüzü altın varaklı birbirini tekrar eden böyle hani ikizler var. Ki ikili benim heykellerim de var. Bir ve aynı olmak diye. Bunları genelde ben böyle kağıt
üzerinde çalışıyordum. Şimdi böyle o son zamanlarda mesela bir ahşap üzerine denemem oldu. Bu resimleri bir ahşap üzerinde denedim. Ama ileride vakit yarattıkça aslında biraz ikona mantığına da girmek istiyorum. Yani ahşap üzerine bu resimleri uygulayayım, kapaklı mapaklı olsun. Hani çünkü hep aslında gelenekteki ögeleri alarak dönüştürme mantığında olduğum için o olabildiğince genişliyor. Mesela bir ara şeylere bakıyorum, kumaş, kutsal örtülere bakıyorum. Ama daha o alanım değil, araştıracağım. Ama mesela onları da bir yerde aslında kullanabilir miyim başka işlerimde? Hani gittikçe genişliyor. Şey planlıyorum. Mesela bu resimlerimi beton üstüne dökerek uygulamayı. Böyle bir seri ama hepsinin merkezinde aslında altın kullanımı var. İşte altında işte hem o değerli olmasına ironik bir yaklaşımı var dediğim gibi ama aynı zamanda yüzü perdeleyerek de o figürü kişiselliğinden hani uzaklaştırıyor. Yeni başladığım küçücük böyle bir şey var. O da mesela bu seri gittikçe boyutlarını büyütmeyi planlıyorum. Benim aslında gördüğünüz o natürmortlarım, porselen heykellerimin bir devamı olan bir resim serisi. Hani parçalı uzuvlarla yine doğaya ait elemanları, işte çiçekleri, ki sembolik anlamları olan çiçekler ya da işte nar gibi, sümüklü böcek gibi böyle birçok o sembolik ögeyle kurguladığım natürmortların bir de resimlerini yapmaya başladım. İşte resimlerde böyle işte dinlenme amacıyla yapıyorum belki de diyeyim, Ama meditasyon eline gibi. sağlık. Hepsi çok Yani keyifli. seviyorum böyle küçük detaylı da çalışmayı. Öyle. Böyle resimlerde. Son olarak yakın zamandaki projelerini öğrenebilir miyiz? Aslında bu anlattığım serilere devam ediyorum ve dedim ya mesela daha büyük ölçekli resimleri, bu heykellerimin, figürlü heykellerimin resimleriyle devam etmeyi planlıyorum. Ama aynı şekilde bu figür serime ve ayakkabılı serime de devam ediyorum ama daha çok eleman ekleyerek. Yani önceden tek bir tane bir figürken o hikayesinde başka sözleri söyleyecek başka elemanlar da ekleyerek daha geniş kompozisyonlar oluşturduğum, ufak ufak başladığım bir seri var. Aslında benim hani hayalim, hani hedefim bu seriyi böyle bütün olarak böyle bir kişisel sergi tadında böyle sergileyebilmek. Aslında ona yönelik böyle bir çalışmam var. Yine bu çocuk figürlerimle yaptığım böyle bir uzun soluklu bir seri üzerine çalışıyorum diyeyim. Cecil Beatrice, çok teşekkür ediyoruz bu teşekkür keyifli ederim. sohbet için, atölyeni açtığın için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.